Evet, şimdi az önce Hero Section yapmıştık. Devam edelim. Şimdi de gördüğünüz gibi bir hakkımızda bölümü oluşturacağız. Bu hakkımızda bölümü yine kaydırdığımız zaman efektli animasyonlu bir şekilde gelecek. Fade in up şeklinde gelecek. Ve şimdi bunu nasıl yaptık? Tekrar inceleyelim. Panelden öncelikle bir container alanı belirledik. About Us olarak adını verdim. Ve hiçbir değişiklik yapmadım. Sınırlandırıldı. 1300 piksel genişliğe sahip. Tabii ki yönü de yatay olarak ayarlandı. Tek buradaki yapmamız gereken değişiklik alttan ve üstten 8M boşluk verdik. Genel konteynerda sadece bunu yaptık. Sonrasında içerisinde bulunan iki konteynerdan sol tarafta detaylar olacak, sağ tarafta sadece görselimiz olacak. Şimdi sol taraftaki detayları inceleyelim. Konteynerımıza geldim ve bu konteynerda hiçbir değişiklik yapmadık. Bak, bunların hiçbirini değiştirmedik. Yönü aşağıda ve içerikte dikey üst tarafa yaslı bir şekilde ayarladık sadece. Buranın içerisine bir adet düğme ekledim ve burada biz kimiz seçenekli bir düğmemiz var. Metinini biz kimiz olarak belirttik. Bunun özelleştirmeleri nasıl yapıldı? Tipografisi 16 piksel. Tabii ki bu arada sol tarafta da bir soru işaretimiz var. Bu soru işaretini de simge kütüphanesinden question mark olarak seçtik. Simgemizin konumu sol tarafta. Simge aralığı da hatta şöyle 4 verelim. 4 değil de 8 mi versek? 8 verelim bu şekilde. Sonra biçemden de tipografisi 16 piksel buradaki metnimizin. Metnimizin rengi turuncu. Arka plan rengimiz yok. Arka plan rengimizi kaldırdık. Burada bir adet kutu gölgesine sahibiz. Bakın şöyle alttan ve sağdan siyah bir gölgeye sahibiz. Bunu nasıl yaptık? Kutu gölgesini aktifleştirdim ve rengini siyah, hatta şöyle direkt siyah olarak belirledik. Yatay ve dikeyden 2 piksel, sanırım bu piksel olmalı. 2 piksel verdim ve buğulama ve yay öğelerini sıfırladık. Bu şekilde alttan ve sağdan güzel bir gölgeye sahip olduk. Hoş bir hava kattı bu bize. Kenar yuvarlıklarını 100 verdim ki bütün her taraftan yuvarlak olsun. Tam bir yuvarlak elde edelim diye. Herhangi bir bağlantı vurgumuz var mı? Yok. Buradaki düğmemizin biçimi, özelleştirmesi bu kadardı. Peki alttan da bu arada 20 piksel olacak bir margin verdik. Padding verdik. Ee, alttaki metinden biraz daha ayrılması için. Şimdi altındaki metin alanıma geldim. Bu metnimiz H2 etiketine sahip olacak. Bizi yakından tanıyın yazıyor ve burada metnimizin boyutu 3M olarak verdik. Bizim kullandığımız tipografi Plus Jakarta Sans. Aynen. Bunu kullanıyoruz bu web sitesinde. Bu aslında one page bir site olacak. Metnimizi verdik. Rengimiz siyah olacak. Rengimi de siyah olarak belirttim. Alttan veya üstten herhangi bir boşluğa sahip değiliz. Buradaki metin alanımız da sadece bu kadardı. Hemen altına geldik ve bu başlık alanı bu kadardı. Hemen altında da bir metin alanı var. Yine bu metin alanında da bir boşluğa sahip değiliz. Metnimi burada belirttim. Biçemde de herhangi bir değişiklik yaptım mı? Yapmadım. Direkt olduğu gibi belirttik ve metin tamamlandı. Bu konteyneri içerisinde bakın 2 adet de böyle bir hoş kutu, 2 kutu içerisinde 2 maddeye sahibiz. Burada one page bir site olacağı için bu kutuları burada oluşturma istedim. Çoklu site olsaydı burada bir butonla hakkımızda bölümüne gidecek bir buton olurdu ama burada böyle bir tasarım yaptık. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bu sol tarafta bulunan kutunun içerisine, konteynerin içerisine bir adet daha konteyner ekledik. Ve bu konteynerin boşluklarını kaldırdım. Bakın, oradaki boşlukları kaldırıldı. Yönü tabii ki sağ tarafa yatay bir şekilde sıralanacak. Ve içerisine 2 adet kutumuzu ekledik burada. Şunu şöyle alayım. 2 adet kutu ekledik. Peki bu kutuları nasıl özelleştirmeler yaptık? Herhangi bir boşluk, genişlik, değişiklik yapılmadı. Sadece marjine 2M marjin verildi. Sağdan soldan her tarafından 2M marjine sahip. İçerisinden önce. Sonrasında arka planı tamamen siyah oldu. Arka plan rengini siyah olarak belirttik. Ve kenarlıklarını da 24 piksel olarak ayarladıktan sonra buradaki düğmede yaptığımız gibi aynı tasarımın farklısını
Burada da yaptık. Kutu gölgesine geldim. Bu sefer turuncu, bizim markamızın rengi olan turuncuyu seçtim ve yine yatay ve dikey olarak 2 en boşluk bıraktık. 2 piksel boşluk bıraktık. Ve buğulama ve yay özelliklerini de kapattık. Bu şekilde bakın şurada sağdan ve alttan hoş bir turuncu gölgeye sahip olmuş olduk. Bunu yaptıktan sonra ikincisiyle tekrar uğraşmamıza gerek var mı? Yok. Niye tekrar uğraşayım? Ben bunu burada yaptım zaten. Ctrl D ile çoğaltabilirim. Bunu Ctrl D ile çoğalttım. Şimdi tekrar yapmayayım. Çoğalttık ve içerisindeki e, arka plan rengini sadece siyahtan bu şekilde hafif bir gri olarak değiştirdim. Başka hiçbir değişiklik yok bu ikinci kutuda. Bununla tamamen aynı. İçerisinde ne var? İçerisinde bir adet simge kutumuz var. Bu simge kutumuzun simgesi belirlendi. İçerisine stratejik liderlik yazdım. Başka bir bağlantıya veya metne açıklamaya ihtiyacımız yok. Simgenin konumu yukarıda olacak ve hizası da sol tarafta olacak. Ortada da olabilir ama solda şu an daha güzel gözüküyor. Simgenin aralığında 8 piksel ve içerik boşluğunda 4 piksel olarak ayarladık. Simgenin boyutu ne kadarmış bakalım. 40 piksele sahip simgemizin boyutu. Ve rengi de tabii ki ne olacak? Turuncu. İçerikte de burada sadece bir başlığa sahibiz. Bu başlığın boyutu 20 piksel ve tabii ki Plus Jakarta Sans kullandım. Benim kullandığım yazı tipi. Rengi de beyaz gördüğünüz gibi. Burada da yine aynısı. Kopyala yapıştır yaptığımız için burada da yine aynısı ama sadece metnin buradaki metin rengini siyah yaptım. Arka planı gri olduğu için. Bu kadar. Bu sol tarafta bulunan içerik alanını bu kadar bu şekilde anlatabiliriz. Peki buradaki görseli nasıl oluşturduk? Zaten görseldir. Bu ikinci konteynerıma geldim. Yapmam gereken hiçbir değişiklik yok bu yerleşim alanında. Sadece gelişmiş sekmesinden sol tarafından 40 margin verdim ki bu iki konteynerin arası, şuradaki arası biraz da ayrışsın, birbirlerine çok yakın olmasınlar. Sadece 40 margin verdik burada. Başka bir şey yaptık mı? Yapmadık. Sadece pardon 40 margin verdik. Arka plan rengini, arka plan görselini konteynere ekledik. Arka plana geldiğimde bir adet içerisine görselimi ekliyorum. Çözünürlüğüm tam, konumu orta, tekrarlaması olmayacak ve görselim kaplanmış bir şekilde olacak. Arka plan kaplaması var mı? Kenarlığı var mı? Var. Kenarlığına da 24 piksel verdik. Bakın burada da her taraftan 24 piksellik hafif bir kenar yuvarlaklığına sahibiz. Peki bu görsel nasıl gözüküyor? Bunun içerisine, burada bulunan konteynerin içerisine bir adet ayırıcı eklememiz gerekiyor ki buradaki görselimiz gözüksün. Bu ayırıcının herhangi bir pikselini özel bir şekilde ayarlamamıza gerek yok. Ben bunu direkt 10 olarak da bırakırsam kapattığımda buradaki arka plan rengim gözükecek. Konteynerim gözükecek. Ama bunu eklememiz lazım. Bunu eklemezsem yine gözüküyor. Onu ekleyin ama. Onu unutmayın. O önemli. Tamam. Burayı yayınladım. Kaydettik, yayınladık. Nasıl gözüküyor? Zaten hiçbir şey değişiklik yapmadığımız için aynı gözükecek. Bu şekilde hoş bir hakkımızda bölümüne sahip olabiliriz. Tabi burada unuttuğumuz kısım ne? Animasyonlar. Animasyonları da zaten bir önceki videoda anlattığımız gibi teker teker hepsine gelip hareket efekti vermemiz gerekiyor. Hareket efektini Fade in Up kullanıyoruz. Fade in Up'ı seçtim ve ilkine 200 ms verdim gecikmesine. Diğerine buradaki başlığa hareket efektini Fade in Up verip bunu 400, metne de 600 vermiş olmam gerekiyor. Burada da 600 ms gecikmeli bir Fade in Up animasyonu olacak. Buradaki iki kutuya da direkt teker teker vermek yerine direkt bu içerisinde bulunan genel kutusuna, konteynerına hareket efekti verip Fade in Up olarak 800 olarak belirledik. Tabi buradaki konteyneri de aynısını yaptık. Tamam, burası hazır. Peki bunun responsive kısmını yapmadım. Responsive kısmını yapalım hemen. Bakalım tablette nasıl gözüküyormuş. Şunu yukarıya alalım. Tabletteki görünümü bu şekilde olacak. Burada neleri değiştirebiliriz? Şimdi hep beraber bakalım. Alttan ve üstten 8M vermiştik. Burası tablet için biraz fazla olabilir. Bunu 8 yerine 6 yapabilirim ve soldan da sağdan 1M verirsem son taraflara kadar yaklaşmış olmayacak. Butonumuz hazır. Başlığımız hazır. Metnimiz de güzel. Ama buradaki iki konteyner kutu
bozulmuş. Bozulmuş diye aslında sığmamışlar tam olarak. Bunları nasıl düzenleyebilirim? Bu konteynerin her biri 2M boşluğa sahipti. Peki tablette 1M boşluğa sahip olabilirler. Bu 1M kurtarabilir ancak buradaki ikinci konteynerim 1M kurtaracak mı? Kurtarmıyor. Bu yüzden buradaki metini biraz küçültelim. Çok fazla, bu metnin büyüklüğü çok. Buna M değil de şöyle 16 yaparsam. Peki bunu 16 yapalım. Buradaki simgemizi de tablette 30 yapalım. Bu sağ tarafta bulunan konteynerde %40 boşluğa sahiptik. Bakın burada. Pardon, 40 piksel boşluğa sahiptik. Bunu da 20 piksel yapabilirim. Buradaki metnim hala çok uzun olduğu için, Almanca bir metin gibi oldu. Çok uzun olduğu için ben bunu 16 değil de şu 14, bu olmayacak. Sürdürülebilir. Lik değil de sürdürülebilir yazayım ben buraya. Metni değiştireyim en iyisi. Metni değiştirelim. Tamam. Bu şekilde gayet hoş ve sığdı. Ama çok yukarıda olduğu için bunu konteyneri seçtim ve ortaladım. Direkt ortasına gelsin. Çok daha iyi. Ve bu konteyneri, pardon, bu simge kutusunu kopyalayıp aynı değişiklikleri burada da olmasını istiyorsam stili yapıştır dersem burada da aynı şekilde olacak. Rengini tabii ki siyah değil de, metinin rengi siyah değil de burada beyaz olacak. Buradaki konteyneri de yine dikey olarak ortalamayı unutmayalım. Tamam. Şimdi hoş mu? Gayet yeterli bir alana sahip tablette. Mobilde nasıl gözüküyor bakalım. Mobilde tabii ki alt alta yerleşecekler. Mobilde de genel boşluğumuzu bu sefer 6'dan değil 4'e kadar indirebilirim. Alttan üstten 4 olsun, yine sağdan ve soldan da bir en boşluğa sahip olsunlar mı? Olmalarının aslında gerek var mı? Yok. Çünkü zaten nerede o? Konteynerların kendi default boşlukları yeterli olacaktır. Tam olarak sol ve sağa yaklaşmıyorlar. Ama vazgeçtim. 1M değil de 0.5 M boşluğa sahip olabilirler. Bu şekilde. Bakalım, buradaki butonumuz hoş. Boşluğu güzel gözüküyor. Başlığımız, açıklamamız. Buradaki iki konteyner alanım gayet iyiler. Ancak görsel alanım da bozulma var. Bu sefer buradaki ayırıcının devreye girdiği nokta burası olacak. Ama tabii tablet mobilde burada 20 piksel boşluğa sahiptik. Bunu kaldırabilirim. Buna hiç gerek yok çünkü. Bunu kaldırdım ve buradaki ayırıcının yüksekliğini mesela mobilde 250 yapabilirim ve soldan verdiğim boşluğu da yukarıdan verirsem biraz daha ayrışabilir. 20 piksel yukarıdan verdim ve bu şekilde görselimde yerleşti. Bunu da kaydedelim ve tekrar kontrol ettiğimde her şey hazır olmuş olacak. Önceki videoda hazırlamış olduğumuz hero alanı tablette kontrol edelim. Tablette kontrol edelim. About Us hakkımızda alanımız bu şekilde tablette görünümü ve mobilde de baktığımızda mobilde de alt alta şekilde metnimiz, başlığımız ve kutularımız gayet hoş bir görünüme sahip. Yenileyelim ve animasyonlarına da bakalım mobilde. Şöyle yapalım. Yenileyelim ve animasyon da bu şekilde olacak. Fade and up bir şekilde güzel. Hoş. Tamam. Bu videoda bu kadardı. Hakkımızda bölümünü oluşturduk. Sonraki videoya geçebiliriz.